Sofistler, o zamanlarda kabul gören değerlerin aslında insanlar tarafından oluşturulduğunu söyleyerek felsefenin daha da gelişmesine katkıda bulundular. Bilgiyle ilgili yeni sorular ortaya atarak insanların evrene bakış açısını değiştirdiler. Sofistlerin ortaya attığı görecelik kavramı, daha sonraki filozoflar tarafından silinmeye çalışılsa da tam olarak başarılı olamadılar. Aslında bu üç büyük filozofun ortaya çıkması bile sofistlerin sorduğu sorular sayesinde oldu. Antik çağda her şeye tanrıların karar verdiği düşünülürken, sofistler insan her şeyin ölçüsüdür diyerek felsefenin temellerini atmada büyük rol oynadılar. Sofistler, trajedi yazarlarıyla birlikte tanrısal kökenli olduğu düşünülen değerlerin aslında insanlar tarafından yaratıldığını ileri sürerek eski evren anlayışında büyük bir değişikliğe yol açtılar. Yaşadıkları toplumun siyasi, dini ve ekonomik sıkıntıları bu düşüncelere zemin hazırladı. Sofia, bilgelik, beceri, hüner, bilgi anlamına gelir. Platon'a göre gerçek bilgi yani episteme, sofistlerin savunduğu Sofia'dan farklıdır. Aristoteles için Sofia en üstün zihinsel erdemdir. Pratik bilgi ise phronesis olarak adlandırılır. Stoa okuluna göre ise ideal erdem yani bilgeçi sophostur. Pisagor ise bilgelik anlamına gelen Sofia terimine olumsuz anlamlar yükler. O dönemlerde topluma ve insanlara hükmetmek herkesin imrendiği ve istediği bir şeydi. Demokrasi, aristokrasi ve sınıf çatışmalarının yaşandığı bu dönemde suçsuz kalabilmenin en iyi yolunun siyasi güç olduğu düşünülüyordu. Seçim sisteminin hakim olduğu bir ortamda halkı ikna etmek ve seçilmek, gücü ele geçirmenin bir yoluydu ve ikna yöntemlerini öğretenler de sofistlerdi. Bu durumda felsefe, sofistlik ve bilgelik siyasetin temel taşları haline geldi. Her yerde iyi devlet adamı yetiştirdiğini iddia eden sofistler bu dönemde oldukça popüler hale geldiler. Siyaseti ve felsefeyi sofistlik çatısı altında birleştiren sofistler, ahlak gibi konuları da bu açıdan yorumlayarak insanları şaşırttılar. Sofistlerin yaptığı olumlu katkılardan biri de herkesin siyaset yapma hakkı olduğunu savunmalarıdır. Demokratik sistem de aslında sofist düşünce yapısına uygun bir temel oluşturmuştur. Aristokratik yasaların tanrısal değil insanlar tarafından yapıldığını ilk kez Protagoras öne sürmüştür. İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için bir arada yaşama ve hareket etme kuralları belirlemiş ve bunlara yasa demiştir. Protagoras'a göre yasalar tanrısal olmasa da zorunludur ve toplumsal sözleşmeyle ortaya çıktığı için uyulması gerekir. Ancak bazı sofistlerin yasaların güçlülerin çıkarlarını koruması gerektiğini söylemesi tepkiyle karşılanmıştır. Protagoras, tanrılar hakkındaki bilginin güvenilir olmadığını söylemiş ve bu durumda tanrılara inanmanın anlamsız olduğunu savunmuştur. Yasaların tanrısal kökenli olmadığı görüşüne karşı öne sürülen toplumsal sözleşme kavramı, MÖ 5. yüzyıldan itibaren tüm devlet felsefelerinde kendine yer bulmuştur. Yöneticilerin yetkilerinin kapsamı, yasaların topluma bağlanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Yönetme isteği, despot olma isteğiyle, dolayısıyla da bilge olma isteği, despot olma isteğiyle eş tutulmuştur. Tek yetkili, despot bir yönetici fikri halk tarafından kabul görmemiştir. Yöneticinin yetkisini nasıl kullandığı ise adalet ve siyasetin konusudur. Yunanlara göre yönetme gücü istediğini yapmak ve yaptırmaktır. Gücün kötüye kullanılmaması için ahlak temelli bir adalet anlayışı olması gerekir. Ancak sofistlerde ortaya çıkan adalet güçlünün işine gelendir fikri, doğada adaletin olmadığı, tanrıların adaletsiz davrandığı ve adaletsizliğe göz yumduğu düşüncesine dayanır. Sofistler adalet ve doğruluk tartışmalarında hep güçlüden yana olmuşlardır. Kallikes'e göre doğada güçlüler hakimse, kültür dünyasında da güçlüler hakim olmalıdır. En güçlü, en iyi ve en kudretli aynı anlama gelir. Güçlü olan iyidir ve iyi olan güçlüdür. Sofistlere göre doğruluk görecelidir. Görüşler birbirine göre daha doğru olamaz ama daha iyi olabilir. Doğruluk yanlışlık yerine sofistler pragmatik sınamayı yani deney ve yarar sağlamayı öne sürmüşlerdir. Platon'un diyaloglarında Kallikes, en bilge ve en kudretli sıfatlarının gücü elinde bulunduran siyasetçi de olduğunu savunur. Tiranların yönettiği bir ülkede haksızlıktan korunabilmek için yöneticilere benzemek,
yani onların hoşlandığı şeylerden hoşlanmak gerekir. Siyasetin sofistler tarafından çıkar temeline dayandırılması Platon tarafından eleştirilmiştir. Devlet memurlarına para ödenmesi ve halkın her istediğinin verilmesi iyi bir devlet yönetimi değildir. Platon, sofistlerle bu tür devlet adamları arasında bir paralellik kurar. Platon, sofistlerin zengin olmak ve çevre edinmek için çabaladıklarını, güç elde ederek bu güce dayanarak suç işlemenin cezasından kurtulmak istediklerini düşünerek onların haksızlık içinde yaşadıklarını ve ceza almadıklarını iddia etmiştir. Sofistler siyaset biliminin kurucuları olarak sorunları kendi bakış açılarına göre ele almışlardır. Bu hatalı yaklaşımları Platon ve Aristoteles tam tersi bir bakış açısıyla açıklamaya çalışmışlardır. Ancak bu sistematik çalışmanın malzemesi de yine sofistler tarafından sağlanmıştır.